Hoş geldiniz. Dur sen görünüyor Başladı mu? mı? Onu bir... Biz de odaya girdiğin an başlar. Bunu keşke daha önceden söyleseydin. İşte özellikle söylemiyoruz. Sen düzgün görünüyor musun bir onu görelim. Evet. Şöyle görünüyorsun. Şimdi konumuz nedir? Direkt senden dinlemek istiyorum. Bu arada selam. Nereye bakacağım konuşurken falan? Şimdi sen şuraya bakacaksın, ben şuraya bakacağım. Kamerayı da öğreteyim. Dur kamerayı öğretmeden şunu bir sileyim ya. Güneş çok kurcaladı kamerayı. Tam Evet, kameranın burasına bakacaksın. Hı hı. Tamam mı? Bugün konumuz kedilerde ve köpeklerde olmaması gereken yerlere, yani anormal bir şekilde evin farklı yerlerine idrar yapma konusu. Bu çok geniş kapsamlı bir konu. Hani bunu temel ana hatlarıyla değerlendirecek olursak şu şekilde anlatabiliriz. Örneğin başlıyorum. Şimdi konumuzu ben yapayım. Ortalığa işeyen çocuklarla ilgili konuşacağız aslında. Aynen yani öyle. kum kabının dışına neden işiyor? Yatağa, yorgana, pencereye, kapıya, aklınıza gelebilecek her yere işeyen çocuklarla alakalı. Okey. En başta neden yapar? Yani nedenlerine gelecek olursak, hani ayrı ayrı irdeleyecek olursak ilk başta hani fizyolojik mi yoksa davranışsal mı olduğunu elimine etmek gerekiyor. Hani bu nedir? Fizyolojik açacak olursak biraz herhangi bir hastalıktan dolayı çocuğunuz size hani bir şey gösteriyor olabilir, göstermek istiyor olabilir. Bunların kapsamında hastalıklar girer. Mesela sistit dediğimiz, ürorit dediğimiz idrar kesesi taşları, alt üriner sistem problemleri, hipertiroidizm, şeker hastalığı, FIV, FLV ve FIP'in bile hani yayınlarda bu tarz durumlara sebebiyet verdiği gösterilmiştir. Onun dışında ovaryon Remond sendromu dediğimiz yumurtalık kalıntısı sendromu çok sık rastladığımız sendromlardan biridir. Bu genelde iatrojenik şekillenir. Burada düzenimiz şöyle oluyor. Bir de onu da söyleyeyim ben. Sizin dilinizde konuşuyorsunuz. Tamam, ben de direkt halk diline çeviriyorum onu. Biraz daha temel konuşuyorum. Translate ediyorum. Aslında mevzu şu. Mesela ovaryum kalıntı sendromu dediği şey, kedimizi kısırlaştırdık ama hala kızgınlık belirtileri gösteriyor. Hiç kısırlaştırılmamışçasına hala işte tırmalıyor, acı acı bağırıyor, ortalığa çişini yapıyor diye hasta sahibi bize gelir. Buradan da çıkaracağımız aslında ya ortalığa çiş yapma, kediniz kum kabına yapmıyor, yastığa yapıyor, yatağa yapıyor, paspasa yapıyor ya da hiçbir değil lavaboya yapıyor. Bunların altında hiç alakası olmayan o insanların korktuğu fipler, felevler vesairelere bile gitme olasılığı var dememiz gerekiyor. Kesinlikle. Aynen öyle. Tamam o zaman. Nedeni teker teker elimine ederek gitmekte fayda var. Onun dışında bir takım o sendromdan da bahsedeyim. Eğer öyle bir durum varsa tekrardan hekiminize başvurup veya hani başka bir hekime de gidebilirsiniz, sizin tercihiniz. Çocuğun tekrar cerrahi olarak hani operasyon olmamışçasına açılmasına kadar gidebilir. Çünkü hani bir takım tanı yöntemleri var. Röntgen, ultrason, vajinal siteroloji gibi. O kalıntıyı direkt görüp kalan kısmını da alıp uzaklaştırmak en etkili yoldur. Onun dışında hastalıklar dışında bu işin bir de davranışsal kısmı var. Bunlar dallı budaklı konulardır. Mesela kum kabı çok önemli. Kum materyalini değiştirirsiniz. Atıyorum bentonit değil farklı. Çam peleti kum alırsınız. Kediniz hoşuna gitmez, işer. Kum çok pistir. Çevresel faktörler çok fazladır, işer. Kumun yerini değiştirmişsinizdir. Çok pisi açmak istiyorum ben. Evet. Bu kedi. Yani sen aslında normalde 24 saatte bir temizliyorsun ama o gün oldu ya 36. saati vurdu. Net işer. Gider bir yere işer. Ve şöyle bir şey var, gene ona da değineceğim. Özellikle çoklu kedi besleyen hasta sahiplerimize uyarı. Kesinlikle 3-4 kediniz varsa bir kum kabı kullanmayın. Evet. Davranış bilimcilerin tavsiyesi şu yöndedir. Kedi sayısı +1. Evet. Atıyorum 3 tane kediniz mi var? 4 tane kum kabı olmalı. Hani belki eviniz dar, yeriniz yok ama hani kedinizin istenmeyen davranış göstermemesini istiyorsanız bunları yapmak zorundasınız. Çünkü kedinin kendine ait en kişisel ve en özel alanı kum kabıdır. Mümkünse kapalı kum kaplarını Bunu da tavsiye ediyorum. şöyle aslında düşünmek lazım. Kedi aslında dışarıya çiş yaparken o da memnun değil. Evet. Yani bunu da düşünmek lazım. Rahatsızlığını dile getirmeye çalışıyor size. Yani bir şey var, bir sıkıntı var ya psikolojik ya hastalık olarak, Evet. fizyolojik dediğin gibi. Fizyolojik demiyorum ama patolojik gibi. Patofizyolojik. Patofizyolojik güzel oldu. Patofizyolojik bir durum var ya ondan ya da fizyolojik. Bunu o da yaparken muzdarip yapıyor. Aslında onun da rutinini bozmuş oluyoruz. Bunun arka planını kurcalamak lazım. Davranışsal olarak peki neler çıkıyor? Onun dışında mesela eve başka bir kedi getirdiğinizde, eve fazla sayıda insan girişi olduğunda, hani bayram, seyranlarda vesaire, kediniz bu tarz davranışları gösterebilir. Bu arada size... Gel. Nerede kalmıştık onu unuttum.
Onun dışında giriş katta oturuyorsanız özellikle kedi çok fazla hani sesler olarak değil görsel olarak diğer kedilerle temas ediyorsa yani bu tarz tepkime şekillenip sağa sola işeyebilir. Bu tarz durumlarda genelde kapı altlarına, pencere önlerine işiyorlar. Onun dışında alışveriş poşetlerine işeyenler oluyor. Hasta sahibinin direkt olarak kıyafetlerine işeyen ki bu durum... bir şey almadın lan der gibi. Bu durum direkt hani hasta sahibine tepki aslında. Yatağa yorgana işeyen çok fazla kedimiz vardır. Kısırlaştırma olayına gelecek olursak aslında çok büyük bir faktördür. İlk başta bunun başına dönersek kedinizin kısır olup olmadığı çok önemli. Çünkü kediniz eğer kısırlaştırmazsanız hormonlarının verdiği yetkiye dayanarak her yere işer. Ağzınıza bile işemediğine şükredin. Kafasına işleyen Benim hasta kedim sahibi. uykudayken yüzüme işiyordu dişi kedim. Geçen biri anlattı hasta sahibi. Kısırlaştırmaya geldi çocuk buraya. Evet. Erkekti yanlış hatırlamıyorsam. Gözümü bir açtım dedi, saçlarıma işiyor dedi. Yani yapar. Ona kızıp bağırmanız çözüm değil, kısırlaştıracaksınız. Hatta aksine böyle kızmak, bağırmak, işte Yok, ters çiş yaparken gideyim bir pıtlatayım, bir şey yapayım, böyle şeyler, kızmak, etmek, bunların hepsi gözlerin dediği gibi ters tepiyor. Daha çok yapmaya başlıyor. Kesinlikle. Vesaire. Psikolojikse zaten daha da bir sıkıntı doğuyor. Zaten Evet. psikolojisinde problem olduğu için yapıyor. Sen psikolojisine daha da fazla vurursan daha fazla sıkıntıya yol açarsın. Ya şu hastalık konularında peki nasıl adım atıyoruz? En çok rastladığımız sistit olgusu mevsim geçişlerinde. Sistit nedir? Sistit. Böyle kocaman bir balon. Sistit. Bu ne demek? İdrar kesesinin yangılanmasıdır aslında. İnsanlar da çok sık yapar. Ay sistit olmuşum falan. Yangı ne Genelde demektir deyip bokunu çıkarıyormuşum. İltihaplanma. Hastalığı. Humoral yanıt. İdrar kesesinin hastalanması. Yani Evet. kesenin hastalanması. İçi dışı vesaire değil. Direkt o balonun hastalanması. Kedinizde ne gibi bulgular olur? Kum kabında çok fazla vakit geçirmeye başlar. Sürekli eşeler yapamaz. Bağırmaya başlar. Ağrılı idrar dediğimiz bir takım klinik semptomlarla gelebilir. Bunları hasta sahibi olarak çok iyi gözlemlemeniz gerekiyor. Başında durmanız gerekiyor. Yoksa asla anlayamazsınız. Kumda vakit geçiriyor, oynuyor gibi değerlendirebilirsiniz ama aslında ağrısı var. Veya taş, kristal varlığından dolayı üreter ve üretrayı tıkayıp komplike, acil durum dediğimiz bir takım şeylere sebebiyet veriyor olabilir. Bunun için zaten direkt bizi arıyorsunuz ve gereken yönlendirmeyi ve müdahaleyi yapıyoruz. Onun dışında Üreteri ve üretrayı tıkar dedik. evet. Üretra nedir? Görsel olsa keşke. Şuraya koyabiliyor muyuz? Sen burada anlat, ben buraya görseli koyarım. Ay, tamam. Böbrekleri şu şekilde sağda ve solda değerlendirirsek sağ biraz daha öndedir sağ. Aslında alt idrar yolları enfeksiyonu dedin az önce. Evet. Alt idrar yolu enfeksiyonları dediğimiz şey böbrek, sonra idrar kesesi, sonra çıkış. Evet. Bunların aralarında bir bağlantı yolu var. Kesinlikle. Üretra ve üreter var. Üreterler. Bunlar da ya minnacık kanallar. Onlar tıkanıyor. Ve o küçük kanallardan kediler için konuşuyorsak bir taşın geçmesi mümkün değil. Harabiyet vere vere gidiyor. Kanamaya sebep oluyor O taşın kedilerde. kalınlığı Evet. şu yani. Şu değil. Bundan daha ince neredeyse. Aynen. Şu kadarcık bir kanal. Bunun ucu kadar bir taş çok rahat bir şekilde tıkayabiliyor orayı. Ve aynı zamanda kanlı idrara da sebebiyet verebilir. Bunun için de kuma sürekli bakarak olmamız gerekiyor. Bazı kumlar topaklanır, idrarın rengini örter ama siz gene de bilinçli hasta sahibi olup bakıp bir aralamakta fayda var. Özellikle çoklu kedi sahiplerindeyse onlarda şeyde sıkıntı oluyor çünkü. Kim işedi? Hani 5 tane kedisi var Bir atıyorum. de tutma var. Evet. Sırayla işiyorlar falan. Evet. Kedi mesela gitmek istiyor ama gıcık olduğu öteki kedi işemiş evde. O temizlenene kadar gitmiyor. Ediyor sana örnek veriyorum 10 saat. Evet, Çocuk bunlarla tutmuş oluyor, bu daha da kötü. karşılaşıyoruz. Onun için bir takım tespit yöntemleri de var bu arada. Ne gibi? Floresein boyayı kapsülün içine koyup yutturmak gibi. Aa. Hangi kediye Onu hiç yutturuyorsak öyle yapmamıştım. flor rengi renk veriyor işediği yerde. Çok güzel. Böyle bir Neyle yöntem yuttururuz? varmış. Enterik kapsül. kapsülle Enterik gayet kapsülle yuttururuz. süzülür idrar kesesinden. Floresein boyanın ama floresein boya şeklinde elimizde olması lazım. Evet. Şu an bizim elimizde yok. Hatta bildiğim kadarıyla Kağıdı ülkede var doğru düzgün yok. sadece. Kağıdı var. Ya o şekilde izotonikle sulandırıp olmadı. Ha, kağıdı eldedir. Floresein boya dediğimiz aslında Türkçe karşılığı tıbbi boya diyeyim ben. Hani gözün üzerine boya sürüyoruz, gözde bir lezyon var mı yok mu görüyoruz vesaire gibi parlama veren bir boya. Ama o boya şu an ülkede yok doğru düzgün. Ben temin edememiştim. Hı hı. Onun biz kağıdı var. Floresein kağıdı. O kağıdı değdiriyoruz sıvı bir alana. O boya bırakıyor otomatikman. Onu kullanabiliyoruz. Çok o zaman. karakteristik bir rengi var zaten görür görmez anlarsınız. Evet. Bu takım yöntemler de var yani belirlemede.
şekilde. Güzel. Onun dışında kum kabından bahsettik. Başka aklınıza gelen bir şey var mı? Kum kabıyla alakalı zaten kısmi bir anlatımım benim vardı. Bir videonun içerisinde anlatmıştım. İzlemeyenler onu izleyebilirler. Kum kabı temizliği diye var kanalda. Yani çok fazla çeşitleri de var aynı zamanda. Ha, kum kabının çeşitleri. Lavantalı, sabunlu, kumun pudralı. çeşitleri. O başlı başına bir konu zaten. Eğer kediniz brachiocephalic yani basık burunluysa, alerjik, astım gibi problemleri varsa kesinlikle tavsiye etmiyoruz. O tarz Neyi? kokulu, esanslı, inhalant dediğimiz. Aslında ya benim fikrim, ben kokudan hiçbir kediye koku kullanılmaması taraftarıyım. Kesinlikle. Ya çünkü, yani sizin burnunuza hoş kokacak diye ona eziyet etmeye gerek yok. Evet, aslında ana şey bu. Yani bir şekilde başka bir yol bul kardeşim. Yani Evet. evin başka bir köşesine koy, ne bileyim başka bir şey yap, yani başka bir çözüm bul. Kediye zarar verecek bir tekniği kullanmak mantıklı değil. Koku çünkü brachiocephalic dediğimiz o kısa burunlarda, Gözde ablamızın dediği etkiliyor ama ya ötekileri de etkiliyor aslında. Sadece biz bunlarda pat diye görüyoruz. O İranlar, egzotik Direkt şort ayılar kendini göz falan. akıntısı ve kısıklıkla belli ediyor. Peki biz şimdi idrar yollarındaki problemle alakalı ya da ortalığa işeme, bu arada inanılmaz sayıda kedi de var. Az Çok değil. yaygın gerçekten. Çok fazla. Hocam benimki ortalığa yapıyor vesaire diyen bir sürü insan var. Bizim yorumlarda da var zaten. Şimdi şu giriyor ama aklıma. Tamam biz benim kedim böyle işiyor ama deyip paranoyak olmamız gerekiyor mu? Acaba kanser mi? Acaba kalıntı mı bıraktılar falan? Hani her şeyi yönetmeye çalışmak mı lazım? Bunu nasıl bir adım atmalıyız? Ne demeliyiz? Ne yapmalıyız? Şöyle basamak basamak ilerleyeceğiz bu konuda. Kedinizin herhangi bir hastalığı olmadığına yeterli donelerle eriştiğiniz takdirde zaten geriye sadece davranışsal kısmı kalıyor. Fizyolojik rahatsızlıkları bir kenara ettiğimizde davranışsal kısmı tamamıyla sizin elinizde. Hani ona o gün bağırmanız, bununla alakalı olan kısımlar, eve giren kedi, insan sayısı, bunlar kesinlikle elimine edilmesi gereken şeyler. Bunlara çözüm bulamazsınız veya kısırlaştırmazsanız işemeye devam edecektir. Tedavi kısmına gireyim mi? Giremeyeceğiz. Sarı kantaron yağını pipisine sürsün. Ne diyeceksin? Çok tedavi seçenekleri var bu arada. Ne var? Altta yatan nedeni elimine etmek şurada cepte. Onun dışında bir takım bitkisel takviyeler var. Dediğimiz kedi otu ihtiva eden bir takım takviyelerin yanı sıra bazı vakalar var, gerçekten çok sık rastladığım için. Bir tane hasta sahibim vardı. Hocam ben artık deliriyorum, ne olur bana yardımcı ol. Tüm check-up'ları yaptık, her şeyi yaptık. Aylarca uğraştık. Kadın ağladı telefonda. Yatak, yorgan, koltukları atmış, yorganları yıkamış. Her gün elim çamaşırda dedi. Bir de yıkamayla da kurtulamazsın. Evet. Yani sen istediğinle yıka, ozonla yok, çamaşır suyuyla, neyle yıkarsan yıka. O kokunun aroması kalıyor. Kaldığı için de orası artık o çocuk için bir tuvalet. Hasta sahibine çok üzüldüm. Kedisini çok seviyor. Elinden bir şey gelmiyor. Tamamıyla davranışsal. Onda da bir takım antidepresan dediğimiz takviyelere gitmiştik mesela. Doz edilip her gün bir sefer verilmesiyle kedi çözüldü. Kesti idrar yapmayı. Bu ama şöyle oluyor. O zaman bütün işeyen kedilere o ilacı verelim mi? Hayır, kesinlikle. Bu kronik ve çözülemeyen. Artık sizin de sabrınızın tükendiği vakalarda, ki bu vakaya biz aylarca uğraştık. Başka bir hastalık kalmadığına emin olmamız lazım. Son çare. Bu arada Çolak'la Samuray da yapıyor ortalığa ara ara. Bizim armutlara falan yaptı. Atkıma işedi mesela. Evet. Bir de şöyle de bir durum var. Bir noktadan sonra da ben şunu da diyorum ama. O kedinin doğası öyle, orada televizyon, burada TV ünitesi, yok koltuklar, halılar, vazo, bir şey, tablo, böyle bir ortam onun ortamı değil. Evet. Biz ne istersek, ne yaparsak yapalım, ya bu çocukların bir şekilde doğaları bize karşı çıkmaya çalışacak. Ya ben şahsen o görüşteyim biraz. Yani biraz aslında tırmalamasına, tüy dökmesine, işemesine, sıçmasına ben biraz hoşgörülü bakıyorum. Sorunları tabii ki çözmeye çalışacağız ama ufak tefek işeyenler için de sıkıntı yaratılmaması gerektiğini düşünüyorum. Peki işedi. Biz şimdi hekimle konuşma zamanı ne zaman? Yani bir kere işedi. Hemen koşturarak gitmeli miyiz? Ya o kadar telaş etmeye gerek yok. Bir kendinizi bakıp hani acaba ben ne yapmış olabilirim? Hani bu davranışı hak edecek mi diyeyim, ne diyeyim artık. Onu düşünmeniz gerekiyor. Evde son zamanlarda yapılan değişiklikleri gözden geçirmeniz gerekir. Yani birkaç sefer, hani şöyle söyleyeyim, ayda bir yapıyorsa hani belki göze batmaz ama bunlar aradaki sıklık azalırsa korkmanız gerekebilir açıkçası. Direkt bizi arayın. Sanki biraz da ayda bir deyince biraz daha kesin sizin bir hatanız var
vardır diyesim geliyor. Hani bilimsel olarak kum bir yatkınlığım yok ama. Yani içeride çok fazla dışkı ve bir de topaklananlar direkt yere yapışıyor ya, onları da almadığınızda eşeleyecek alan kalmıyor ve buna da sinir oluyorlar. Ondan da bir de şey var. Topaklanan kum biz şey sanıyoruz. Yani öyle sanılıyor. Kumu aldık. Şişli ya da kakalı kız topağını aldık. Bitti, aldık işte. Temiz olarak algılıyoruz ama onlar için çok kirli. Oradaki o partiküller aşağı doğru çöküyor. Hatta ben şunu diyorum. 1 ila 3 hafta aralığında o kum kabının tamamı. Tabii. Doğru mu bu arada bu söylediğim? Kesinlikle doğru. 1 ila 3 hafta aralığında kum kabının içerisinde ne kadar kum olursa olsun, ki ben şöyle yapıyorum tasarruf etmek adına. Örnek veriyorum, 1. 2. haftadan sonra o kumu yenilememeye başlıyorum. Yeni kum koymamaya başlıyorum. Kum giderek bir azalıyor. Sonra haydi hepsini dök. Tamamen yıka. O yıkadığım video falan var. Yıka, temizle, kurula, durula, sonra kullanıma tekrar devam et. Çok iyi de bir tasarruf metodu hani, aynen öyle. Evet, yani kullanmış da oluyor çünkü kumu. Evet. Yoksa senin daha geçen hafta koyduğun kumu bu hafta atmak zorunda kalırsın. Aynen. Biri yatıyor. Kim orada yatan? Metin. Yok, o gün. Bunu çekmeliyiz. O gün muayene masasına yatmış, çolakla kucağında. Hay, görüntü de paranormal aktivite ha. Elektrik şey yok, ışık kapalı orada. Korktum bir an. Kızıl ötesi çekiyor. Bir de kuyruğu vuracak. Büyütmüyor mu lan bu? Öyle yani, benim aklıma gelen başka yok. İdrar yollarıyla alakalı. Peki, kumu takip edelim dedik. Evet. İdrarı takip edelim dedik. Tam olarak dışarıya yapmıyor ama ya hocam idrar yollarıyla alakalı bir şey var gibi geliyor diyen çok insan oluyor. Evet. Çünkü kokusu, acaba mı? Kıvamı, rengi. Acaba mı dedirttiriyor ya insana. Çünkü tıbbi bir bilgisi olmayan insan çocuğun üstüne titriyorsa bir şeyden şüpheleniyor ve onun üzerine şey gibi, memesi yüzünden kliniğe getirilen bir sürü hayvan var. Hocam kanser mi çıktı diye. Hani aynı şey, ya hocam kokuyor, çok kokuyor diye şikayetlenen çok insan var. Bizim skalamız o, hani hastalık olabilir skalası ne? Takip edin dedin. Evet. Neyi takip edelim? Ben şimdi onu böyle yazacağım. Tane tane tam olarak şunları şu sıklıkta yapmaya başlarsan takip edelim diyeceğin şeyler neler? Birincisi, kumda çok fazla vakit geçirmek, eşelemek dedik cepte. Onun dışında kumda çişini yaparken ağrılı, inleme sesleri, ağrılı idrar dediğimiz. Üçüncüsü, kum kabında kan. Bu da kronik sistit veya hani herhangi bir tıkanıklık olgusunu aklımıza getirebilir. Dördüncüsü, buraya durdurabiliyor muyuz? Ne kadar kesebilirsin, istediğin kadar susabilirsin. Düzenlemelerim öyle. Çok fazla sık sık idrara gitme de şüphelenmemiz gereken bulgulardan biridir. Bu aynı zamanda idrar kesesi değil. Eğer idrarın konsantrasyonu biraz daha açık renkliyse böbrekten de hatta şüphelenmemizi gerektirebilir. Çünkü böbrek hastalığının belirtilerinden, kronik olarak konuşuyorum tabii ki, en belirgini de sık idrara çıkma ve sık su içmedir. Bu Aynen. zaten ayrı bir alanın konusudur. İlk fark edilecek şey aslında çok sık gidiş, Evet. bir de uğuldanma. Kesinlikle. Böyle mev girer, mev çıkar. Bu arada konuşanlar kafayı karıştırıyor. Böyle bazıları konuşuyor. Kum kabına gitti, geldi, konuşuyor resmen böyle mev ediyor. Bu değil. Yani kum kabına gidip gelirken o sıklıktan algılarsınız onu. Şunu yapmayın lütfen. Kediniz kum kabına gittiği vakit tamam iş bitti, yani mamasını yedi gitti değil. Ya şöyle haftada bir kere en azından bir göz ucuyla bir kafanızı çevirin ona. Kesinlikle. Çok böyle özel, spesifik, bak tam olarak şu çizgide falan diyeceğimiz bir şey de değil. Çok net anlaşılıyor. Şöyle bir şey var, mesela bazı hasta sahipleri diyor ki hocam takip edemiyorum, sabah çıkıyorum, akşam geliyorum, hani bilemiyorum. Bir şişe denk gelirsin yani. Ama hani. onlar da mutlaka hani bir kum kabını şöyle bir karıştırın, çevreye Evet. bakın, anormal bir şey var mı? Bunlar tamamıyla sizin gözleminizle açığa çıkabilecek hastalık belirtileridir. Evet. Bunlara dikkat. Bir şeyden daha bahsedeceğim. Felin idiopatik sistit, yani kedilerin nedeni belli olmayan sistitleri vardır, idrar kesesi hastalıkları. Bu zaten başlı başına bir konu. Onun klinik belirtileri arasında da sağa sola işeme, parça parça şeklinde vardır. Bunun da şöyle, nedeni belli değil ne demek? Yapılan araştırmalar herhangi bir neden ortaya sunamamış. Davranışsaldan tutun hayvanı çiğ besleme bile var. Çünkü neden? Çiğ besinin içinde magnezyum çok fazladır. Magnezyum da hani bu tarz sıkıntılara sebebiyet verebilir, idrar kesesi hastalıklarına. Nedenleri böyle alt alta sıralayarak sunmuş oluyoruz. Ama bunların hepsini ben şimdi bir farklı şekilde toparlayacak olursam, hasta sahibi olarak biz kafa yürütemeyiz. Evet. İster psikolojik, ister
patofizyolojik. Şu aratmayı lütfen yapıp çözüm sağlamaya çalışmayın. Aratmayı yapmayın demiyorum. Yapın yine. Hobi olarak yine yapın. Kedim sağa sola işiyor. Neden? Kedim şuraya işedi. Neden? Aç bak. Kedim artı işedi koy. Bir sürü. Yani aklıma işiyor. Neden? Sevgilimin şapkasına işedi. Neden? Belli işte. Sevmiyor kızı. Yani burada şaka değil. Gerçekten o da var. Kesinlikle. Hani insan, gelen bir insanı sevmiyorsa işeyebilir. Çünkü ona ceza demeyeyim de böyle protesto ediyor olabilir. Aynen. Gelen insanı seviyordur, işleyebilir. Sahipleniyor olabilir onun bir şeyini. Evet. Ya aslında çok bayağı uzaylıya gidiyor bu hayvanlar da. Kediler hakikaten çok... Belli bir nedeni yoktur kedilerin Aynen, bir şey o kedidir onlar. Kedi Ama kedi. bunların hepsinin sonucu zaten görüyorsunuz, bir sürü analizler vesaireler var ve bu bizim kliniğimizde yapılan her şey sizin mahallenizdeki klinikte de var. Gerçekten öyle. Şu an bizim kliniğimizde dünyada yapılmayan aman şunu yapıyoruz diye bir şey yok. Evet. Her şey yine bütün kliniklerde var. O yüzden gidip şu veriyi doğru sunmanız lazım sadece. Şimdi sana geldim veteriner hekime, ben hasta sahibiyim. Hocam benim kedim ortalığa çok işiyor dedim. Sen neyle devam edebilirsin ki? Benim kafamda sekmeler açılıyor böyle. Tık 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 Google'daki gibi. O yüzden biraz daha açıklayıcı, ayrıntılı anamnez verirseniz ön bilgi bizim için tanıya gitme açısından daha iyi olur. Hikayeyi dolgunlaştırmanız lazım hasta sahibi olarak. Hocam şu sıklıkla işiyor, evet, şuraya işiyor. Ya gitmiş pencerenin önüne işeyen hayvana sen gelip hocam eve işiyor modunda gelmemen lazım. O veriyi sunman lazım ki o kişi, veteriner hekim, ilgisi ve bilgisi dahilinde çıkartsın bir ihtimalleri ve sonra desin ki ya bu hayvan sistit olma ihtimali var. Sizin bu söylediklerinize göre uğuldanarak yapıyorsa evet, bir şey, farklı bir hastalığa gidiyor. O zaman şu analizleri yapalım der. O analizlerden bir şey çıkmaz. Ötekinden çıkar. Yani diye eleyerek. ultrason, idrar stripi, sedimentenin çok fazla tanı yöntemimiz var. Evet. Hani bize ne kadar done getirirseniz tanıya ulaşmamız o kadar kolay olur. Ve burada bambaşka bir şey daha söyleyeceğim ben. Ne kadar done kelimesine ben biraz takıldığım da. Ne kadar veri getirirseniz ne kadar veri getirirseniz cüzdanınız da o kadar hafifler. Doğru mu? Mantıklı. Evet. Çünkü şöyle bir durum var. Hekim sizden alamadığı bilgiyi tetkikle hayvandan almak zorundadır. Evet. Bunu gözle, elle muayene zaten belli. Muayene ücreti. Ama ötesindekiler cihaza, ilaca, tekniğe, kitlere vesaireye gidiyor. Hı hı. Yani siz hiçbir veri, yani şu an bir sokak çocuğu getirin, idrar yolları hastalığı olma ihtimalini düşünelim. Şu an klinikteki bütün sistemi kullanmak zorundasınız. Yapmak zorundayız zaten. Ev yemeği vermeyin. Ve ne kadar profesyonel mamayla beslerseniz çocuğunuzu hani o kadar sonuç alırsınız. Hani o kadar ömrünü uzatmış olursunuz aynı zamanda ve ara ara check-up yaptırırsanız, ya bu ara aradan kastımız nedir? Ayda bir. Yani klinik sahibiyim ya. evde olmayabilirsiniz, kedinizle çok vakit geçiremiyor olabilirsiniz, çok vakit geçiriyor olabilirsiniz. Gözden illaki bir şeyler kaçar. O yüzden 6 ay ila 1 yıl, maksimum 1 yıl arasında check-up yaptırmanızda fayda olduğunu düşünüyoruz. Ki hepsinden öte aslında her veteriner hekime gidildiğinde aklınızda ufacık bir şey varsa veteriner hekime sormanız lazım. Kesinlikle. Şey yani gibi... Saçma olduğunu düşünüyorsanız bile sorun. Bunlar bizim evet, için belirleyici bırakın faktör olabilir. Ya. Evet. Yani onu mu düşündün deyip gülek, yani eğlence malzemesi bu. İşin şakası bir yana, hafif işemeye başladı vesaire falan gibi bilgileri bu arada alın da bir yere not edin demiyorum ama kliniklerin cep telefonları, telefonları her zaman açık bir şekilde ulaşılıyor. Ya da 3 ayda bir zaten hayvanı götürüyorsunuz. 3 ayda bir aklınıza takılan bir şey sormanız bir anda o hekimin karşı tarafta da aklında bir soru işareti barındırır ki. Hı hı. Aşı uygulamalarında falan çok fazla şeyi de karşılaşıyoruz. Yan etki diyeyim hadi, orada yan etki olmuyor aslında o da. Altından çıkan... aynen. Evet, yani kedide ağır sistit var. Hani o an muayene edilememiş bir sıkıntı var. Hırçın kedi mesela, örnek veriyorum. Hekim, meslektaş muayene edememiş. Ama hasta sahibi de bilgi de vermemiş. Hayvana aşı yapmışız. Zaten sistit var. Bağışıklıkla alakalı, beslenmeyle alakalı problem var. Evet. Haydi al başına belayı. Bazı kediler direkt çişini yapıyor ya, o çok güzel oluyor. Direkt idrar stribi, idrar muayenesi bakıyoruz. Aynen. Ve altından bir şey çıkanlar da oluyor. Çok fazla. İçeride benim videolardan benim tuttuklarım, benim videolar diye özellikle ona vurguluyorum. Genelde tutarken falan zorlandığımız, illa ben olmam gerekmiyor. Arkadaşların tuttukları da çok fazla hınçlanan kedi bir anda tabii çiş, bok, kaka ne varsa bırakıyor. Direkt boncuk boncuk
çocuk. Aynen. O da çok güzel oluyor. Dışkıyı içeride Görmüş hasta oldum. sahibine soruyorlar. Dışkı nasıl, idrar nasıl vesaire falan. Sonra bir geliyorsun avuç avuç zaten eline koyuveriyor. Bu bakımdan çok yararlı oluyor. Aynen. Bu kadar. Evet, bu kadar. Farklı bir sorunuz varsa Gözde'nin cep telefon numarasını veriyorum. Akşamları darlayın. Şuraya. Şimdi bu şekilde Gözde'yi de ben almaya devam edeceğim. O gün de var sırada. Bir aralık verdik sizleri odaya almaya. Peki. Teşekkür ediyoruz Gözde Hanım'a. Rica ederiz. Farklı anlatmak istediğin farklı bir şey var mıydı? Hayır. Halana selamlar, amcana falan. Kendinize çok iyi bakın. Aklıma gelen başka bir şey yok. Tamamdır o zaman. Bunun aşağısında yorumlar çıkacaktır. Hocam kedim dün 3. kattan aşağı düştü, bacağı kırıldı, ne yapmalıyım falan diyenler olacaktır. Onlara cevap verirsin sen. Tamam mı? Tamam. Yorumlara. Tırnak kesilmemiz gerekiyor diye. Şaka bir yana. Gerçekten adam akıllı soru soran insanlara kedim acil diye mail atan var lan bana. Yani bu işin acili olmaz. Bak. Direkt hekime gideceksiniz. Bize sormadan, danışmadan. Bu gibi sorularda kız ne güzel açıkladı burada. Kedinizde idrarda kan gördüyseniz, bir gariplik gördüyseniz, yani bir şekilde bir veteriner hekime ulaşın, götürün ve sorun. Aşağıda yorumlarda cevap vermekten ben kendimi alıkoyuyorum. Siz de sormaktan alıkoyun lütfen. Ama onun dışında çözülememiş farklı bir durum vardır. Kafa yoruyorsunuzdur, merak ediyorsunuzdur. Şöyle yapacağız. Bunun 2. seansını yapacağız. Tamam. Evet, güzel olur. Bu videonun aşağısında yazılanlara biz elimizden geldiğince birkaç tane yorumu seçeriz içerisinden. Hatta Gözde seçer. Bu videonun altını takip et. Gözde tane tane bize cevap verir orayla, bu sorularla alakalı. Teşekkür Güzel ederim. olur. Rica ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ben montaja devam. Tamam. Hasta gelmiş galiba. Evet. Bekleyen var. Yolculukta hekim yok. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu. Evet. Yalnız odaklanmanız diyor. Bu okuyan kişi kitaba odaklanamazsa sıkıntı olur. Paradoks o. B12 eksikliği olan insanın hap içmeyi unutması gibi bir şey. Gözde ile konuşmamız buraya kadardı. Çiş, idrar konularını yeterince irdelediğimizi düşünüyorum. Bunun daha bayağı rutin bir şekilde Gözde geldi. Dünkü konuya binaen biz de konuşalım istedik. Bunun ayrıntılarına girmeye de çalışacağız elimizden geldiğince. Ama buradan tedavi beklemeyin lütfen. Az önce söylediğim gibi. Haydi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.